Bugün rotamızı Artvin'in o sarp geçit vermez dağlarına, Çoruh Nehri'nin hırçın sularının aktığı o daracık ve inanılmaz zorlu vadiye çeviriyoruz. Bu incelememizde sıradan bir binadan veya köprüden falan bahsetmeyeceğiz. Doğrudan kayaların arasından gökyüzüne doğru yükselen ve doğanın o muazzam gücünü alıp enerjiye dönüştüren tam bir mega projeyi, Yusufeli Barajı'nı konuşacağız. Hani derler ya, bu sadece bir inşaat değil diye, gerçekten de öyle. Bu, muazzam bir planlamanın, insanüstü bir sabrın ve emeğin destansı bir hikayesi aslında. Hazırsanız başlayalım. Şimdi lafı hiç uzatmadan direkt mevzuya girelim. Şöyle bir gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Bir tarafta adım atmanın bile imkansız gibi göründüğü o acımasız ve daracık vadi var, diğer taraftaysa tam 275 metre yüksekliğinde devasa bir yapı. Yani bunu anlamak için şöyle düşünün, neredeyse 100 katlı bir gökdelenden bahsediyoruz. Uçurumlarla çevrili, kuş uçmaz kervan geçmez o sarp coğrafyada böyle bir devin adım adım nasıl inşa edildiğini hayal etmek bile insanın başını döndürüyor, değil mi? Gerçekten akıl alır gibi değil. Tabii tahmin edersiniz ki bu devasa yapı öyle bir gecede falan gökyüzüne yükselmedi. İşin mutfağında o muazzam beton gövdenin arkasında sayısız görünmeyen operasyon ve gizli kahraman var. Yani sadece bir baraj inşa edildi demek aslında biraz yetersiz kalır. Resmen dağla güreşildi diyebiliriz. O devi ayağa kaldırmadan önce coğrafyayı bir nevi ehlileştirmek gerekiyordu. Düşünsenize, önce nehrin o hırçın akışını kontrol altına alıyorsunuz, çalışma alanını tamamen kuru tutmak zorundasınız, dağın kalbini delen kilometrelerce uzunluğunda tüneller kazıyorsunuz ve o zorlu şartlarda devasa beton santralleri kuruyorsunuz. Kısacası bugün o hayranlıkla baktığımız baraj gövdesi buzdağının kesinlikle sadece görünen kısmı. Gelelim işin o zihin yakan mühendislik harikası kısmına. Bakın, Yusufeli Barajı öyle dümdüz sıradan bir beton duvar falan değil. Literatürde çift eğrilikli beton kemer denilen inanılmaz özel bir formda tasarlandı. Peki bu kavisli şekil sadece göze estetik görünsün diye mi yapıldı? Tabii ki hayır. Bu milimetrik ölçümler, muazzam bir kaya dayanımı ve en üst kalitede beton gerektiren hassasiyeti inanılmaz yüksek, son derece stratejik bir mühendislik kararı. İşin bütün sırrı aslında bu geometride gizli. Bu tasarım bize aslında doğanın ve fiziğin nasıl kusursuzca kullanıldığını çok net gösteriyor. Şöyle ki adımlara tek tek bir bakalım. Birinci adımda o milyonlarca ton su akıl almaz bir basınçla gövdeye yükleniyor. İkinci adımda az önce bahsettiğimiz o kavisli kemer şekli devreye giriyor ve o devasa ağırlığı tek bir noktada ezip geçmesine izin vermeyip tüm yüzeye güzelce dağıtıyor. Üçüncü ve en hayati adımda ne oluyor peki? Yükü sadece aşağıya tabana değil, vadinin o doğal sağlam kaya duvarlarına yani dağın ta kendisine doğru aktarıyor. Yani özetle vadiyi o barajın ağırlığını taşıyan en büyük destekçisi bir parçası haline getiriyor. İnanılmaz zekice. Biraz geriye çekilip büyük resme, yani işin devasa boyutuna odaklanalım. Dile kolay, 275 metre yükseklik ve barajın en tepe noktasını oluşturan tam 490 metrelik devasa bir genişlikten, yani crest uzunluğundan bahsediyoruz. Hızlı çekim inşaat videolarını izlediğinizde sanki o betonlar böyle su gibi kolayca dökülüyormuş gibi gelir insana. Oysa o katmanların kusursuzca birleşmesi için arkada acayip hassas bir sıcaklık ve dayanım kontrolü yapılıyor. İnşaatın başlarında o dev gibi görünen devasa iş makineleri var ya, o gövde 490 metreye ulaştığında yanına koyulmuş küçük oyuncak arabalar böyle minicik noktalar gibi kalıyor. Ölçeğisiz düşünün. Ortada dönen o lojistik kabusun, yani işin zorluğunun boyutunu tam olarak kavrayabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullandığı şu harika benzetmeye bir kulak verelim. Sıkı durun. Artvin'den Edirne'ye kadar uzanabilecek genişlikte ve uzunlukta kesintisiz bir beton yol. Yok artık dediğinizi duyar gibiyim ama gerçekten de neredeyse 4 milyon metreküplük bir betondan bahsediyoruz. Yani bu sadece bir yere beton dökmek değil, coğrafyanın el verdiği o daracık, kısıtlı alanlarda gerçekleştirilen tarihin gördüğü en büyük lojistik ve malzeme yönetimi operasyonlarından biri. Kesinlikle inanılmaz. Ancak her şeyi konuştuk ama bu hikaye sadece beton, çelik ve dev iş makinalarından ibaret değil elbette. İşin çok ama çok derin bir insani boyutu var. Bu dev projeyle birlikte sadece bir vadinin fiziksel coğrafyası değişmedi, koskoca bir ilçenin kaderi de baştan yazıldı. Eski evler, anılarla dolu sokaklar, binalar, yılların yaşanmışlıkları hepsi suların altında kalmak üzere geride bırakıldı. Ve yepyeni bir Yusufeli yerleşkesi bambaşka bir noktada adeta sıfırdan inşa edildi. Bir mühendislik projesinin insan yaşamı üzerindeki bu doğrudan ve keskin etkisi, hikayenin aslında en duygusal, en çarpıcı merkezini oluşturuyor. Ve sonra
O yıllar süren kazının, dökülen terin, gece gündür demeden yapılan montaj ve o bitmek bilmeyen beton dökümünün ardından beklenen tarihi an nihayet geldi çattı. Tarih 22 Kasım 2022. Suyun o devasa gövdenin arkasında birikmeye başladığı o kritik dönüm noktası, su tutma işlemi. Dağların arasındaki o kuru, derin vadi yavaş yavaş devasa, durgun bir rezervuara dönüşmeye başladı. O daha önce birbirinden ayrı duran sarp yamaçlar, yükselen sularla birleşerek manzarayı tamamen ama tamamen bambaşka bir boyuta taşıdı. Artık inşaat bitmiş, coğrafyanın çehresi değişmiş ve asıl hedefe odaklanma vakti gelmişti. Tesisin kalbini temsil eden çok önemli bir rakam var. 558. Bu rakam, santralın sahip olduğu 3 ünitenin toplam kurulu gücünü, yani 558 megawattı ifade ediyor. O devasa beton kemerin inşa edilmesinin, o tünellerin açılmasının, suyun tutulmasının asıl amacı işte tam olarak buydu. Devasa ve güvenli bir kapasiteyle ülkenin enerji üretimine omuz vermek. İşte tam burada çok kritik bir ayrım var. Kurulu güç ile üretilen asıl enerjiyi birbirine karıştırmamamız lazım. 1 milyar 88 milyon kilowatt saat. Bu, santralin bir yıl içinde üretmesi beklenen ortalama enerji miktarı. Şöyle basitleştireyim. 558 megawatt bu santralin o devasa motorunun büyüklüğü, yani kas gücü ise bu 1 milyara aşkın kilowatt saatte o motorun bir yıl boyunca çalışarak ortaya çıkardığı toplam iş demek. Yani doğrudan şebekeye basılan, evlerimize kadar ulaşan o elektriğin ta kendisi. Tabii böyle dev bir barajı inşa edip hadi bakalım suyu açalım, gelsin elektrikler diyemiyorsunuz maalesef. Süreç çok daha hassas. Bu projenin her bir adımı ilmek ilmek test edilerek doğrulandı. 2023'ün Ağustos ayındaki ıslak testlerle başlayan o gergin süreç, ünitelerin sırasıyla ve %100 güvenlikle devreye alınmasıyla 2024'ün Mart ayına kadar çok titiz bir şekilde devam etti. O dev türbinlerin güvenle dönmeye başlaması demek, hata kabul etmeyen uzun bir test maratonunun başarıyla ve sıfır sıkıntıyla atlatılması demek. Peki ya güvenlik? İşin en hayati kısmına geldik. Barajın kalbi türbinlerse, sigortası da kesinlikle dolu savak dediğimiz tahliye sistemleridir. 27 Haziran 2024'te rezervuardaki su seviyesi o tam 710 metrelik maksimum işletme kotuna ulaştığında bu devasa sistemler gerçek bir teste tabi tutuldu. O kapakların açılıp fazla suyun inanılmaz bir hızla ama bir o kadar da kontrollü ve güvenli bir biçimde deşarj edilmesi, bu kurulan o sistemin doğanın yıkıcı gücünü nasıl kusursuzca ehlileştirdiğinin en net kanıtıydı aslında. Hadi biraz da işin rakamsal meyvelerine, yani ekonomiye bakalım. Devlet Su İşleri'nin 2024 yılı verilerine baktığımızda o zorlu coğrafyada, o sarp kayaların arasında başlayan meşakkatli yolculuğun inanılmaz sonuçlar verdiğini görüyoruz. Dile kolay, yaklaşık 2 milyar kilowatt saatlik bir enerji üretimi ve sadece ilk işletme döneminde ekonomiye sağlanan tam 5,6 milyar liralık muazzam bir katkı. Vadideki tozlardan, patlatılan kayalardan bugün aktif olarak tıkır tıkır çalışan, devasa bir ekonomik değer üreten bir enerji üssüne. Muazzam bir yolculuk. Gördüğünüz gibi bu öyle sıradan bir inşaat hikayesi falan değil. Bu aşılmaz denilen dağın, kontrol edilemez denilen suyun, üstün bir mühendislik aklının ve olağanüstü bir insan emeğinin kusursuzca birleştiği devasa bir meydan okuma. Peki, şimdi topu size atıyorum. Bu görkemli akıl almaz projenin en çok hangi kısmı sizi etkiledi? O dağın kalbini delen devasa tüneller mi? Gökyüzüne uzanan o zarif ama güçlü beton kemer mi? Suyun tutulduğu o ilk tarihi an mı? Dev türbinlerin ilk dönüşü mü? Yoksa o müthiş gücü saniyeler içinde dizginleyen dolu savak testleri mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle mutlaka paylaşın. Bilgiyi böyle yapılandırıp derinlemesine sunduğumuz kaynak analizlerimizi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Yepyeni bir incelemede görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.